Herkese merhaba. F1'e nasıl başlanır serimizin devam videosundayız. Bu seride şimdiye kadar F1'in ne olduğunu sıfırdan anlattık. Bir yarış hafta sonunda cumadan pazara neler yaşandığını gördük. Puan sisteminin nasıl işlediğini öğrendik ve güvenlik aracının aslında kimin işine yaradığını konuştuk. Bugün ise perde arkasını, yani işin mutfağına giriyoruz. Özetle para. Ve size hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bir Grand Prix'si kazanan pilot o yarış için ödül parası alıyor mu? Tenis izliyorsanız bilirsiniz, Wimbledon'u kazanan tenisçi milyonlarca söyleyemedim. Sterling çeki alır, fotoğraf çektirilir, herkes mutlu. Peki Max Verstappen bir yarış kazandığında F1 ona çek yazıyor mu? Cevap aslında hayır. F1'de pilotlara yarış başına ödül parası verilmiyor. Hatta işin daha da ilginç tarafı, ödül parası pilotlara değil takımlara gidiyor. Ve nasıl dağıtıldığı açıkçası biraz garip. O kadar garip ki geçen sene şampiyonluğu kazanan takım 4. olan takımdan daha az para aldı. Nasıl mı yani? İşte bu videoda tam olarak bunu anlatacağım. Bu video bittiğinde F1 takımlarının kasasına para nereden giriyor? Neden bir F1 takımı satın almak isteniyor? Hepsini bileceğiz. Hazırsanız başlayalım. Takımların parasını anlamak için önce bir adım geriye gidelim. Çünkü takımların aslında en büyük gelir kaynağı F1'in ta kendisi. Formula 1 dediğimiz bu organizasyon. Bugünkü sahibi Liberty Media adlı bir Amerikan şirketi. 3 ana yerden para kazanıyor aslında. Birincisi televizyon yayın hakları. Dünyanın dört bir yanındaki kanallar yarışları yayınlamak için F1'e milyonlarca dolar ödüyor. İkincisi pist kiraları. Evet, yanlış duymadınız. Yarışlar F1'e para kazandırıyor ama pistlere değil. Tam tersi. Bir ülke takvimde yer almak istiyorsa F1'e yıllık onlarca milyon dolar ev sahipliği ücreti ödüyor. Türkiye GP'sinin takvimden düşmesinin ana sebebi de buydu. Ama o başka bir videonun konusuydu, hatırlarsınız. Üçüncüsü de sporun kendi sponsorlukları. Pist kenarlarında gördüğünüz o dev reklam panoları. Bunların hepsini topladığınızda ortaya devasa bir rakam çıkıyor. F1 2025 yılında yaklaşık 3.9 milyar dolar gelir elde etti. Peki bu paranın takımlarla ne ilgisi var? Bu gelirin kabaca %40-45'i, yani 1,5 milyon doları aşan bir kısmı her yıl ödül parası olarak takımlara dağıtılıyor. Şöyle düşünün. Takımlar bir apartmanın daireleri gibi, F1'de kira toplayan yönetici diyelim. Bina para kazandıkça herkese pay düşüyor. Ama işte o payın nasıl bölündüğü, orada işler biraz renkleniyor. Bu dev havuzun dağıtımında Concord Anlaşması denilen gizli bir sözleşmeyle belirleniyor. Detayları hiçbir zaman resmi olarak aslında açıklanmadı. Ama yıllar içerisinde de gazetecilerin ortaya çıkarttığı bir model var kabaca. Şöyle, havuzun yaklaşık %5'i daha hiçbir şey dağıtılmadan önce doğrudan Ferrari'ye gidiyor. Neden? Çünkü Ferrari 1950'deki ilk sezondan bu yana aralıksız yarışan tek takım. F1'in mantığı da şu. İnsanların önemli bir kısmı bu sporu Ferrari için izliyor. O yüzden Ferrari'nin varlığı başlı başına para ediyor. Buna da tarihi bonus deniyor. Sonra yaklaşık %20'lik bir dilim geçmiş yıllardaki uzun vadeli başarılara göre dağıtılıyor. Ve kalan %75, asıl büyük parça, bir önceki sezonun markalar şampiyonası sıralamasına göre bölüşülüyor. Birinci en büyük payı alıyor, sonuncu en küçüğünü. Ve şimdi videonun başındaki o garip duruma gelelim. 2025 sezonunda Ferrari şampiyonada aslında baktığımız zaman 4. olmuştu. Ama tüm bonuslar toplandığında Ferrari'nin aldığı toplam ödeme yaklaşık 278 milyon dolardı. Şampiyonluğu kazanan McLaren'dan da 112 milyon dolar daha fazla. Yani Ferrari sadece Ferrari olduğu için şampiyondan daha fazla para kazandı. Adil mi? Tabii tartışılır. Diğer takımlar yıllardır buna itiraz ediyor ama F1'in cevabı hep aynı. Ferrari tribünleri dolduruyor, televizyonları açtırıyor. Kırmızı araba olmadan bu pasta bu kadar büyük olmazdı diyor. Bir de şunu ekleyeyim, çünkü aslında çok güzel bir detay. Bu sistemde sonuncu olmak bile aslında kötü değil. 2024 şampiyonada en son sırada bitiren Sauber yaklaşık 60 milyon dolar aldı.
Sadece gridde var olarak. Fena değil mi? Peki bu sistemin yarışlara etkisine işte burası çok güzel. Sıralamada her bir basamak kabaca 8 ila 10 milyon dolar arasında bir fark demek. Yani 5. bitirmekle 6. bitirmek arasında yaklaşık 10 milyon dolar oynuyor. Şimdi aslında bir de biraz şunu hayal edin. Sezonun son yarışı olsun, son turları. Ekranda iki orta sıra takımının işte araçları 9'unculuk için mücadele ediyorsun. Podyum aslında yok. Şampiyonluk da yok. Çoğu izleyici için de aslında önemsiz bir pozisyon savaşı. Ama o iki takımın garajlarında insanlar tırnaklarını yiyor. Çünkü o tek pozisyon şampiyona sıralamasında belki bir basamak demek olabilir. Ve o basamak gelecek yıl 10 milyon dolar demek. Yani yeni mühendisler, yeni araç parçaları, belki de birilerinin işini koruması demek. Bu yüzden F1'de anlamsız yarış diye bir şey yok. Haas'ın işte son turda kaybettiği bir 10'unculuk spor açısından belki işte kimseye hatırlamayacağı bir detay. Ama muhasebesel açıdan baktığımızda koca bir deprem olabilir. Bir dahaki sefer orta sıra takımların tek bir puan için neden ölümüne savaştığını gördüğünüzde artık sebebini biliyorsunuz. Gelelim ikinci büyük gelir kaynağına. Yani sponsorluklar. Bir F1 aracına dikkatlice bakın. Burnundan arka kanadına kadar logolarla kaplı. Pilotun işte tulumu, kaskı, garajın duvarları, hatta takım mekanikerlerin şapkaları bile. Her biri bir sponsorluk anlaşması. Her biri aslında bir gelir kalemi. Rakamlar da aslında ciddi. 2026 itibariyle griddeki tüm takımların toplam sponsorluk geliri yaklaşık 2,5 milyar dolar seviyesinde. Çoğu takımın 20 ila 30 sponsoru var. McLaren 54 partnerle listenin başında. En değerli anlaşma türü ise isim sponsorluğu. Yani takımın resmi adına giren sponsor. Mesela Oracle, Red Bull Racing diyoruz. Çünkü Oracle bu isim hakkı için Red Bull'a yılda yaklaşık 110 milyon dolar ödüyor. HP Ferrari'ye yaklaşık 100 milyon dolar, Mastercard McLaren'a yaklaşık 90 milyon. Petronas da Mercedes'e yaklaşık 80 milyon dolar veriyor. Tek bir sponsor, tek bir yıl için. Peki bu şirketler neden bu kadar para döküyor? Çünkü dünyada işi az bulunan bir vitrin, her yarış hafta sonu yüz milyonlarca insan ekran başında ve markanız işte 300 kilometre hızla giden bir aracın üzerinde. Ve 2 saat boyunca sürekli görünüyor. Üstelik F1'in imajı işte teknoloji, lüks, mükemmellik. Markanın üstüne yapışıyor. Bu arada küçük bir not, pilotlar da bazen beraberinde sponsor getirebiliyor. Özellikle genç pilotlar için bu aslında işte koltuk bulmanın da bir yolu olabiliyor. F1 dünyasında buna da pay driver tartışması denir. Ama o da başka bir videonun konusu olsun. Şimdi işin en ilginç kısmına geliyoruz. Diyelim ki takımınız işte yılda 400-500 milyon dolar gelir elde ediyor olsun. Hepsini araca yatırabilir misiniz? Cevap hayır. Çünkü 2021'den beri F1'de bütçe tavanı var. Yani İngilizcesi de cost cap. Mantık şu, eskiden zengin takımlar aslında sınırsız para harcayabiliyordu. İşte Mercedes, Ferrari yılda yarım milyar dolara yakın harcarken küçük takımlar bunun 1/3'iyle idare etmeye çalışıyordu. Sonuç ne oluyordu? Zengin hep kazanıyordu, aradaki fark kapanmıyordu. 2021'de de aslında bu kural değişti. Artık her takımın aracın performansına yönelik harcayabileceği para sınırlı. Peki 2026 itibariyle bu tavan 215 milyon dolar. Bu rakam aslında kulağa yüksek geliyor olabilir ama önceki 135 milyonluk bir tavana kıyasla gerçekten bir artış değil aslında. Sadece eskiden kapsam dışı olan bazı giderler artık tavanın içine alındı. Hesap yöntemi değişti. Peki her şey bu tavana dahil mi? Hayır. Özellikle pilot maaşları, takımın en yüksek maaşlı 3 çalışanı ve pazarlama giderleri gibi kalemler bu tavanın dışında. Ve işte bu kuralın yarattığı sessizlik bir devrim var. F1 takımları para kazanmaya başladı. Bakın bu gerçekten yeni bir şey. 2021'de sadece Mercedes ve Red Bull aslında kar edebiliyordu. O da işte yaklaşık o 450 milyon dolarlık bütçeden 10 milyon belki 20 milyon dolar gibi mütevazi rakamlar. Diğer 8 takım yılı ya zararla ya da başa baş kapatıyordu. F1 takım sahibi olmak gerçekten dünyanın en pahalı hobisiydi. Bugün ise gelirler tavan yapmış, harcamalar sınırlanmış durumda. Aradaki fark da ne oldu? Artık kar. Bütün griddeki ortalama bir
takım, bütün gridin ortalama değeri 3.4 milyar dolar civarında. McLaren'ın 2025 sonunda yapılan kısmi hisse satışından takıma biçilen değer 4.1 milyar dolardı. Yani bütçe tavanı sadece yarışları yakınlaştırmadı, takımları zarar eden tutku projelerinden işte milyar dolarlık şirketlere dönüştürdü. Ve tüm bu anlattıklarımın da aslında en somut kanıtı diyelim, bu sezon grid'e katılan yeni bir takım. Yani Cadillac, General Motors'un takımı. Cadillac 2026'da F1'in 11. takımı olarak yarışmaya başladı. Ama öyle işte grid'e öylece giremiyorsun. Tek seferlik 450 milyon dolarlık bir giriş ücreti ödediler. Neden mi? İşte burada bugün öğrendiğimiz her şey birleşiyor diyelim. Videonun başını biraz hatırlayın. Ödül parası havuzu sabit bir pasta diyelim. 10 dilime bölünen bir pastayken 11 dilime bölünürse herkesin dilimi küçülür. Bu yüzden mevcut takımlar dediler ki gelebilirsin ama payımızın küçülmesinin bedelini ödeyeceksin. O da 450 milyon dolar. Mevcut 10 takıma 45'er milyon dolar olarak dağıtıldı. Bir düşünün, daha tek bir tur bile atmamış bir takım sadece kapıdan girmek için yarım milyar dolar ödüyor. Ve General Motor bunu seve seve yapıyor çünkü artık bir F1 takımı, değeri sürekli artan bir varlık oldu. 15 yıl önce F1 takımları sembolik fiyatlara el değiştiriyordu çünkü kimse almak istemiyordu. Bugün ise girmek için yarım milyar dolar ödeniyor. Ve bunun için sıra bekleyenler bile var. İşte bu F1'in iş modelinin ne kadar değiştiğinin en net fotoğrafı oldu. Hadi artık videomuzu toparlayalım. F1 takımlarının kasasına 3 ana yoldan para giriyor dedik. Birincisi F1'in kendi gelirlerinden dağıtılan ödül parası. İşte sıralamanız ne kadar iyiyse payınız o kadar büyük. Ama işte Ferrari'yseniz her türlü büyük. İkincisi araçtaki her logonun arkasındaki sponsorluk anlaşmaları. Üçüncüsü de pazarlamadan işte motor tedariğine uzanan yan gelirler diyelim. Ve bütçe tavanı sayesinde de işte bu para artık kar olarak takımların kasasında kalabiliyor. F1 takımları tarihte ilk kez gerçek anlamda karlı şirketler haline geldi. Artık bir yarışı izlerken sadece podyum mücadelesini değil, arka sıralardaki o sessiz milyon dolarlık savaşları da görebileceksiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.